Bizler farkında olmasak da dünyada garip bir şeyler oluyor. Gökyüzünde görülen esrarengiz semboller. Buzulların erimesi ve dünyanın manyetik alanının bozulması. Gizemli haritalar. Karanlık ellerin sizlerin geleceğini nasıl çizdiğini öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izleyin. İnsanoğlu var olduğu günden beri bir şekilde dünyada sansasyonel şeyler yaşanacağını ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissediyordu. Binlerce yılın ardından dini kaynaklar, bilim ve teorisyenler de bunu doğruladı. Tarihe kısaca dönüp baktığımızda büyük savaşlar, hastalık salgınları ve doğal afetler neticesinde sıradan insanların hayatlarının bir anda sonsuza kadar nasıl değiştiğinin veya yok olduğunun milyarlarca örneğini görmemiz mümkün. Bizler kendi yaşadığımız zaman diliminde olayların içerisinde olduğumuz için pek çok şeyi objektif olarak gözlemleyemiyor ve gerçekleşen alametleri anlamıyoruz. Öte yandan bizlere suni olarak dayatılmış zorunluluklar ve bağımlılıklar, geçim sıkıntısı, sosyal medya gibi faktörlerde dış hadiseleri algılamamıza ciddi şekilde engel oluyor. Oysa dünyada tarih boyunca yaşanmamış olağanüstü hadiseler vuku buluyor ve başlayacak sansasyonel olayların açık alametleri gün be gün gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Uzun lafın kısası bir yerlerden düğmeye basıldı. Büyük Mason Üstadı Albert Pike 15 Ağustos 1871'de yazdığı bir mektupta şöyle diyor: "Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkartmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çarlığı zayıflatıp ateizmi ve komünizme hakim kılmalıyız. Casuslar vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve 1. Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de Yahudilerin ana unsuru olacağı İsrail devletini kurmalıyız. 2. Dünya Savaşı sürecinde uluslararası komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde son çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir." Ta o tarihlerden kurgulanmış dünya savaşları öngörülmüş ve öngörüldüğü şekilde de gerçekleşmişti. Küresel elitler mutlak amaçlarına ulaşmak için savaştan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu biliyor ve itiraf ediyorlar. Albert Pike'ın da üstadlığını yürüttüğü Washington Büyük Locası'nın girişinde nihai amaca ulaşmak için zuhur edecek alametler başlıklı bir kitabe var. Nihai amaç nedir? Bunu artık hemen herkes biliyor. Kudüs başkentli tek bir dünya devleti kurarak Yahudiler dışındaki halkların ikinci sınıf iş gücü olarak kullanılacağı Deccal'ın hakimiyetinde yeni bir dünya düzeni. Planlanan dünya nüfusu ise 500 milyon. Bu konuya daha önce birçok defa farklı videolarımda değindiğim için kaldığımız yerden devam edelim. İşte sizlere bu kitabeden birkaç madde ve açıklamaları. Göz, Kabe'nin üzerinde yükseldiğinde siz de hazırlanmaya başlayın. Bu göz, Kabe'nin hemen dibinde dikilip adeta tepeden bakmaya çalışan McKillop Royal Tower Oteli'nden başkası değildir. Daha önce bazı filmlerde de kubbenin üzerindeki hilal defalarca kere her şeyi gören göz olarak gösterilmişti. Peki hazırlıktan kastedilen nedir? Dünya çapında pek çok milyarder son birkaç yıldır denize ve şehirlere uzak bölgelerde arsalar satın almaya başlayarak kendi enerji ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeraltı tesisleri inşa ediyorlar. Bu konuya videonun ilerleyen kısımlarında daha net verilerle değineceğim. İşte bir başka madde. Avrupa'nın süprüntüleri yıkıldığı zaman o gelmiş demektir. 15 Nisan 2019'da saat 18:20'den kısa bir süre sonra Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısı altında bir yapı yangını başladı. 8 saat süren bu yangın 850 yıllık tarihe sahip Avrupa'nın en önemli yapılarından olan katedrali adeta küle çevirdi. Yapıda incelemeyi yapan itfaiye şefi Alset Yagol, yangının kasten çıkarıldığını tespit ederek raporlandırdı. Paris İtfaiye Başkanlığı raporun kusurlu olduğunu öne sürerek geçersiz saydı ve Alset Yagol'ü emekli etti.
Üstelik tüm bunlar sadece 72 saat sürdü. Soruşturmayı yürüten Paris savcılığı olayın kaza olduğuna, hata veya ihmal bulunmadığına hükmetti. Bu katedral sizce kimin geliş şerefine yakılmıştı? Son bir maddeye daha göz atalım. Göz, gökyüzünde görünüp ayı 3 defa kapladığında artık başladı demektir. Bu garip şekiller ilk olarak 2017 senesi Ağustos ayında İngiltere Newcastle'da görüntülendi. Sonrasında ise Haziran 2018'de Washington'da ve son olarak 3 Kasım 2019'da Seattle'da kayda alındı. Uçaklardan salgılanan özel bir tür gazla kasten yapıldığı biliniyor. Peki neden özellikle bu sembol? Schumann rezonansı dünyanın nabız atışı olarak bilinir. 1952'de fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından açıklanan yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titreşime verilen isimdir. Küresel elektromanyetik bir alanın oluşması ve bu alan bünyesindeki titreşimsel veriye ilişkindir. İyonosfer hem dünyadan hem de uzaydan sürekli olarak enerji emmekte ve bu enerji döngüsünü dünyaya saniyede 1000 yıldırım ile boşaltmaktadır. Uydular ve haberleşme sistemleri bu frekansa göre ayarlanmıştır. Aynı zamanda dünyanın manyetik alanıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu frekans toplam olarak yıllardır saniyede 7.8 Hz aralığındaydı. Bu değerin sabit olduğu varsayılıyordu. Bu sebeple de tüm haberleşme sistemi bu frekans üzerine inşa edilmiştir. Ancak son yıllarda dünyanın nabzı bir anda yükselmeye başladı. Son yapılan ölçümlerde frekansın 12.8 Hz'e kadar yükseldiği ortaya çıktı. İyonosfer bu yükselen nabzı beslemek için sürekli daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bilim adamlarının açıklamalarına göre nabız 16.9 Hz bandını aştığı takdirde iyonosfer dünya üzerinde üretilen elektriğin %85'ini emecektir. Bu şu demek oluyor. Bu frekans kritik eşiğe kadar yükselirse dünya çapında kalıcı şekilde küresel elektrik kesintisi başlayacak ve elektronik cihazlar artık çalışmayacaktır. Peki bu frekans yüzlerce yıldır sabitken ne oldu da birkaç yıl içerisinde hızla yükselmeye başladı? Önemli komplo teorisyenlerin açıklamalarına göre bunun sebebi suni bir müdahale. Harp istasyonlarından yapay olarak iyonosfere gönderilen büyük ölçekli enerji dalgaları iyonosferin işleyişini bozarak buna sebebiyet verdi. Dünyanın nabzının hızla yükselmesinin tek etkisi elektrik kesintisi de değil. Şimdi balkona veya cama çıkıp havayı hissedin. Bu mevsimde olması gerekenden çok daha sıcak değil mi? Barajlar bir türlü dolmuyor. Barajların su seviyeleri kritik eşiğin çok altında. Dünyanın nabzının hızla yükselmesiyle değişen manyetik alan dünyanın soğutucusu buzulları hızla eritmeye ve su seviyesini yükseltmeye başladı. Son yıllarda iklimimiz hızla değişiyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı İslam hadislerinde kıyametten evvel Avrupa'nın sular altında kalacağı ve insan nüfusunun 3'ünün yok olacağı 1400 sene evvelinden bildirilmişti. Amerikan Coğrafya Birliği, Kuzey Kutbu'nun buz örtüsünün 1984'ten 2018'e kadar nasıl değiştiğini ve 35 yıl içinde %35 azaldığını gösteren bir video yayınladı. Aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun en eski ve en kalın buz kütlesinin Kuzey Buz Denizi'nin diğer bölgelerine göre 2 kat daha hızlı eridiği belirlendi. Science sitesinde yer alan habere göre Grönland'ın kuzeyi ve Kanada'nın en kuzeyindeki adalar boyunca batıya doğru uzanan 1300 kilometrelik şerit dışında buz bölgesinde yıl boyunca erimeyen alan kalmadı. Bilim insanları bu bölgeyi dünyanın son buz bölgesi olarak adlandırıyor. Buz kalınlığının 4 metreye ulaştığı bu bölgelerdeki buz tabakasının Kuzey Buz Denizi'ndeki diğer bölgelerine göre 2 kat daha hızlı eridiği de ortaya çıktı. Bu alanlar deniz buzunun kendileri için hayati önemde olduğu kutup ayısı, deniz aygırı ve boynuzlu balina gibi birçok kuzey hayvanı içinde son gettolar olabilir. Ancak geleceğe dönük tahminler daha da ürkütücü. Araştırmacılar gizli ısının etkisinin dünyanın iklimini bildiğimiz halinin son süratle tehdit ettiğini belirtiyor. Şimdi videoyu dikkatle izleyin. Bakın 35 senede buzullar ne hale gelmiş.
Amerikan Emlak Ofisi, Ağustos 2019'da arazi satın alma değerlerini gösteren bir liste yayınladı. Yayınlanan liste oldukça saçma ve anlamsız bulundu. Nihayetinde zenginlerin pek çoğu hızla arazi satın alıyordu. Buraya kadar her şey normal. Ancak alınan araziler şehirlerden ve kıyı bölgelerinden uzakta, ıssız bölgelerdi. Tabiri caizse 5 para etmez yerler. Bir yatırım değeri olmamasına rağmen eşi görülmemiş bir hızla satın alınmaya başlanmıştı. Buralara yatırım yapan milyarderler ne biliyorlardı da neye güvenerek bu yatırımları yapıyorlardı. Çünkü ellerinde şimdi göreceğiniz gizli haritalar vardı. Şu anda gördüğünüz haritalar dünya çapındaki Mason locaları tarafından 28. derece ve üzerindeki üyelerine dağıtıldı. Birkaç sene içerisinde buzların erimesiyle ortaya çıkacak yeni dünya haritasıdır. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu kıyıya uzak bölgelerden toprak satın alan zenginler hızla kendi kendine yetebilen devasa sığınaklar inşa ediyorlar. Şimdi daha yakın bir tarihe gidelim. 16 Kasım 2019'da Rus Ortodoks Kilisesi Başpatriği Kiril halka açık bir konuşma gerçekleştirdi. Patrik dünyada ileri görüşlü ve bilgeliğiyle tanınan birisi. Ortodokslar için Papa'ya denk sayılıyor. Bakın neler söylemiş. İncil'in Apokalipse bölümünde anlatılan her şey başladı. Mahşerin atları artık geliyor. Rusya'yı seven tüm insanların, insanlık, tarihin kritik olan bir zaman dilimine girerken bir araya gelmesi gerekiyor. Biraz aklı çalışan herkes olup biteni çıplak gözle görebilir ve insanların Elçinin Vahiy kitabında konuştukları tarihin artık çok yakın olduğunu anlayabilirler. Yaşananların dünya bitmeden önceki son işaretleri olduğunu savunan Patrik, çok yakında gelecek olan zor günlerin sona ermesinin herkesin davranışlarına bağlı olacağını ekledi. İnsanlardan Rusya'ya ve insanlığa olan sorumluluklarını anlamalarını ve insanlığın engellenemez uçuruma yuvarlanışının ancak tüm ulusların ortak bilinçle durdurabileceğini kaydetti. Şimdiye kadar anlattığım şeyler hakkında videoya sığmayacak kadar fazla detay ve belge var. Çok yakında Deccal Derin Devlet kitabının yazarı Erkan Türük'ten Instagram'da canlı yayında konuğum olacak ve diğer tüm detayları da sizlerle paylaşacağız. Bu özel yayına katılmak için Instagram'dan arkadaşım olabilirsiniz.